Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan selamlar. Halil gelecek. Halil Tama nehrinin kıyısında dolaşacağız. Hanami diyorlar. Piknik yapacağız. İşte bir sakura makura bulursak. Kawasaki'deyiz. Zor zamanlardan geçtik. Ne kamerayı elime alasım vardı, ne bir şey yapasım vardı. Nefes almaya insan utanır, çekinir derler diye aynen o durumdaydık. Daha yeni toparlıyorum. Vallahi zor. Bunu koyar mıyım, koymaz mıyım bilmiyorum. Merhaba Halil, hoş geldin. Ne haber? Nasıl gidiyor? Müş ve Cem hiçbirisi mutlu değil. Halil direkt kameranın tuşuna basar basmaz içine döktü daha 5. saniyede. Selam, merhaba. Şimdi sizlere şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an Cem'in kanalındayız ama ben de konuşmak istiyorum. Hem de biraz içimi dökmüş oluyorum. 25. ülkemdeyim, Japonya'dayım. Güzel bir ülke, çok tatlı ama keşke param olsaydı. Öyle gelseydim. Yani param var ama gerçekten Japonya'da İsterse bir sürü parayla gel, paran yokmuş gibi davranıyor Japonya sana. Çünkü gerçekten çok pahalı. Buradaki standartlar turiste göre değil, insanların hayat standartlarına göre işliyor. Bu çok güzel bir şey mesela. Burada yaşayan bir insan için o paralar çok fazla, büyük meblağlar değil. Böyle normal hayatı görmüş bir insan, evden işe, işten eve, monotonlu bir hayat seven bir insan için gerçekten Japonya mükemmel bir yer. Ama onun haricinde ben şu ana kadar hiç böyle monotonlu bir hayatın içine girmedim. Yani gittim burada hostelde kaldım 5 gece. İnanır mısınız 5 gecede hiç kimseyle tanışamadım. Ve kimse kimseyle tanışamadı aslında. Kimse kimsenin suratına bakmıyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Böyle herkes kendi içinde. Bu şekilde ya. Her şey yolunda. 2 gün sonra Tayland'a gidiyorum. Oradan Türkiye'ye geçeceğim. Ailemi özledim. Son 2 gün kala Cem'le buluştuk. Piknik yapacağız. Sakura ağaçları bir ay sonra açılıyor değil mi? Yok, şimdi bu ayın sonunda, Mart'ın sonunda tam olarak açılmış olacak çiçekleri. Oo, mis gibi. Tokyo'da. En aşağıdan başlıyor aslında bu. Ama Tokyo'da daha önce açılıyor. İnsanların yani güzel dertlerinden biri sakura. Altında bu hanami diyoruz mesela. Altında oturuyorlar. İçkisini, alkolünü içiyor. Sohbet, muhabbet, piknik gibi şey oluyor. Bulabilirsem birkaç tane göstereceğim. Hava da çok güzel bu arada. Ben güzel. Havayı çok sevdim. Takipçilerden gelen soruları açıyorum. Bunlar chopstick, mükemmel bir şey ya. Sorulardan önce bir tane ye. Şu soğan halkası mı? Soğan dilim ye. Bu kalamar. Halil Kaptan kimdir? Öncelikle ben Halil. Şu an 19 yaşındayım. 16 yaşımın sonlarına doğru Türkiye turuna başladım. İstanbul'a gittim. 2 ay falan İstanbul'da çalıştım. İstanbul'da fırında ekmek sattım. Sonra dedim abi yani ben bunu yapamam. Bir sürü insanla tanıştım ekmekçide, fırıncıda. Orada 50 yaşında çalışan bir adamla oturup konuşuyordum sürekli. Abi diyorum hani sonu yok mu bunun? Yok diyor kardeşim diyor. Ne sonu olacak diyor. Çalışmak için geldik dünyaya. Abi diyorum ben yapamam bunu, ne yapacaksın diyor. Yani başka seçeneğin yok. Dedim ben dünyayı gezmek istiyorum. Adam dedi asla gezemezsin. Tamam abi dedim gezemem. İlk o kıvılcım ne zaman düştü kafana? Orada mı düştü? Aslında istiyordum. Var mıydı? Ama hani orada o insanları görmem beni seyahate daha çok teşvik etti. Çünkü ben onlardan biri olmak istemiyordum. Yani sürekli iş, ev, iş, ev, iş, yani ev. Öncesinde yani 16 yaşındayım diyorsun yani. 16 yaşında mesela ben kendimi düşünüyorum 16 yaşında. Hiç böyle hani dünyayı gezin mesela o kafalarda değildim biz. Ben de turizm mezunuyum. Otelde bulaşık yıkıyoruz vesaire. Ona rağmen böyle hani pasaport alayım bizim o kafada dedim. Sen biraz erken kırılmışsın. Kırıldım ya, ben erken sorgulamaya başladım her şeyi. Sonra oradan Gümüşlük'e geçtim. Gümüşlük'te de çalıştım. Gümüşlük'te para biriktirdim. 18 yaşıma girmeden bir ay önce ben böyle para biriktirme aşamasına girdim. Gümüşlük'te hep bileklik sattım falan filan. İyi de para kazanmıştım. Sonra onunla bir GoPro alayım dedim. Sosyal medyaya hem gireyim hem insanlara dünyayı göstereyim. Çünkü Türkiye'ye gezerken asla video çekmemiştim. GoPro almak isterken dolandırıldım. Bütün paramın hepsi gitti. Ciddi misin? Hepsi yani kuruşu kuruşuna. Ya saçma bir olay oldu. Sonrasında kaldık baş başa. 18'e girmeme 3 gün var. Yok 4 gün var. Ve hani benim param yok cebimde. Benim de herifin pasaportumu direkt çıkarıp dünya turuna çıkmak. Ne yapayım ne yedim? 4 gün ben sıkı bir şekilde çalıştım. 4 günde 3500 TL falan yapmıştım.
eve gitmedim. Sırt çantamla ben pasaport müdürlüğüne gidiyorum. Pasaportumu çıkarıp sonra eve gideyim. Bir an önce Evet. halledip çıkıp gitmek Evet. istiyorsun. Pasaport işlemini hallettim. Eve gittim. Bekleme süreci oldu. Bir hafta sonra pasaportum geldi. Pasaport sabah geldi. Öğlemine ben otobüs bileti aldım. Direkt Gürcistan sınırına. Direkt çıktım Gürcistan'a. Heyecan falan yani sen de hatırlıyorsundur İlk o kez. ilk kez çıkıyorsun tabii. ilk yurt dışı heyecanı nasıldı? Ben ilk Sırbistan'a gittim. Benim de o aşamalardan geçmem biraz enteresan bir hikayesi. İkine de biraz az çok benziyor. Ben de otelde çalışıyorum. O ara otelde işte 2016 senesi acayip yoğun. Genellikle Arap turistler falan var. Ben de gece vardiyasında resepsiyondayım. Biri arıyor şikayet ediyor, biri arıyor şikayet ediyor. Acayip bunaldım, tamam mı? Gece böyle 2-3'e geliyor. Çıktım kapının önünde kafayı kaldırdım, dedim ben burada ne yapıyorum arkadaş? O sorgulama evresi herkeste oluyor. O anda onu dememle 10 dakika içerisinde işte pasaport ne derler, başvurusu, şusu, busu, biletine kadar. Sana yemin ediyorum ki kaç saat içerisinde. Bu ara şey vardı bizde, popüler Facebook'ta İtalya Türkiye var. Evet. Terrail O sıralar hani normal akışında güzel bir şekilde gidiyordu, insanlar tecrübelerini yazıyordu. Gittiğimde Nereye? çok- Sırbistan mı? Sırbistan, Belgrad. Hmm. Tabii indiğimde bizi bütün Türkleri alıp sorgulamışlardı böyle. Nereye geldik arkadaş? Belgrad dediğimiz yer normal küçük bir şehir yani. Hiçbir şey yok etrafında ama hani o insanlar o yaşantıyı gördükten sonra o gezme hevesi bir kere sana girdikten sonra durduramıyorsun. Maddi durum nasıl yapıyorsun? Ya şöyle genel olarak bileklik satarak dünyayı gezen arkadaşlar vardı. Ben de onlar gibi yapmaya çalıştım ama sonra dedim ki Halil yani satamayacaksın. Çünkü ben hem sıkılıyorum, gerçekten olduğum konumda ben çabuk sıkılan bir insanım. Her şeyden sıkılırım. O yüzden sürekli konum değiştiririm. Çok hiperaktif davranırım bu konuda. O yüzden dedim ki Halil sen farklı şey yap. Bileklikleri zaten ben çocukluğumda çiçek sattığım için sokaklarda. Onlardan bir düşündüm. Dedim Halil ne yapabilirsin? Dedim bileklikleri elinle sat. Satış kabiliyetim çok yüksek, ikna kabiliyetim çok yüksek. Bileklikleri aldım, merhabalar ben 18 yaşında dünyayı geziyorum. Bilekliklerimden alarak dünya turuna destek olmak ister misiniz diyordum. İngilizcem de o zamanlar vardı çünkü ben İstanbul'dayken boş durmadım. Hep İngilizcemi geliştirmek için Couchsurf uygulamasındaki eventlara çok Senin katıldım. aynen bak o da dikkatimi çekti. İngilizcende yani senin yani Türkiye standartlarına göre diyelim iyi. Evet, eventlara çok katılıyordum çünkü sürekli yabancı insanlarla tanışıyordum falan. Sonra işte orada İngilizce konuşunca öyle daha çok satış yapmaya başladım. Öyle devam ettim. Peki ailenin ne tepkisi oldu? Çünkü gidiyorsun, geliyorsun, aileden uzaksın. Ondan önce aile sıkıntılarım zaten vardı. Ailem hiçbir şekilde bir şey söyleyemedi çünkü zaten ben 16 yaşında İstanbul'a tek başıma 5 parasız çıktığımda ondan önce yetimhanede kalmıştım bir hafta. Ondan sonra ailemle aram bozulduktan sonra ben dünya turuna çıktım. O yüzden onların hiçbir şey söylemeye hakkı yoktu gibi bir şey. Çünkü beni 5 parasız İstanbul'da bırakmışlardı. Ben onlardan destek istemiştim. Hayır defol git falan muhabbeti çektiler. Ben bilmiyordum. Ondan dolayı Konuşmak zorunda değilsin. yok ben seviyorum böyle. Ya ondan dolayı ben çok zorlanmadım açıkçası. Çıktım yani. Sonra işte Gürcistan'ı gezdim, Balkanları gezdim. Ondan sonra Azerbaycan'a gittim. Yani İran'a gidecektim. Ya önce Fas'a gidecektim, Morokko'ya. Sonra Morokko'da SARS virüsü gibi bir şey çıktı. Ondan bütün uçaklar iptal edildi. Ülke karantinaya alındı. Ondan dolayı da benim tek seçeneğim Azerbaycan oldu. Gittim Azerbaycan'a, 2 ay orada kaldım. Sonra Azerbaycan'dan geldiğimde cebimde 1 lira para yoktu. Ben Azerbaycan'da 5 kuruş parasız gezdim. Gerçekten o günleri hatırlıyorum da şükrediyorum her şey için. Tam onu soracaktım. İlk başlardaki, çünkü ilk başta hani tecrübesi olarak yola çıkıyorsun ya. Her şey zor senin için, değil mi? Kesinlikle. Hiçbir tecrüben yok. Tam o zorlukları soracaktım sana. Ya çok zordu. Gerçekten çok zordu. Hani Mesela şimdi o kadar zorlanıyor musun? Yolun başındaki gibi. şu an artık çözdüm olayı ya. Yani seyahati çözdüm. Para kazanmanın metotlarını öğrenmeye başladım. Ben mesela sana da mesaj atıyorlardır işte hani senin yaşındayızdır vesaire, işte 18'dir 20'dir, daha hani daha pasaportu yok ama çıkmak istiyor, gezmek Evet. istiyor, görmek istiyor, bazı tedirginlikleri var, yok aile baskısıdır, maddi durum, ekonomi vesaire, hani dil bilmiyor. İlla yazan vardır sana da. İşte onlara geleceğim aslında. Şu anda sosyal medyadan kazanıyorum. Yani anlamıyorum ama evren bir şekilde bana para gönderiyor. O şeyi çok istediğimi bildiği Ya evet, için. onu yabancılarda da ben denk geldim, gördüm. İşte Enerji. öyle kasmıyorlar hani,
Kafa rahat bir şekilde hani. Ya enerjin neyse ona göre hayatın şekilleniyor. Gerçekten. O yüzden enerjini güzel tut, zaten hayat sana bir şekilde veriyor. Sonra işte Hindistan'a gitmek istedim ama cebimde 1 lira para yok falan. Ama o zamanlar Holi Festivali vardı ve Holi Festivali için herkes şeydi. Yani ilk 500.000 kişi ücretsiz vize veriyordu. Normalde vize ücreti $120. Şanslıydım. Sonra gittim başvurmaya Ankara'ya. Vize şirketi dedi, yani vize şeyleri, konsolosluğu dedi ki senin 5 kuruş paran yok, nasıl gideceksin sen? Yani dedim param var, ailem sponsor olacak da şu an ailemin parası yatmadı. 2 gün sonra parası yatacak, lütfen bana vizeyi verin falan. Holi Festivali benim hayalim deyince oradaki Hintli adam ikna oldu ve bana vizeyi vermeye. Uçak biletini nasıl aldım diye sorarsanız abilerime dedim ki abi lütfen böyle uçak bileti var, ucuz bileti alın 5.000 liraya. Abilerim aldı. Hindistan'a ben ayak bastım, cebimde 1 lira para yoktu. Asla 1 lira para yoktu. Yani bir kuruş cebimde yoktu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şehir merkezine, Delhi'ye gitmek için tren biletim yoktu yani. Sosyal medyadan kazanıyor muydun? Asla. O zamanlar 30.000 takipçim vardı, 40.000. YouTube'a devam ediyorum. Evet. YouTube'a çok yüklemiyordum açıkçası. Sosyal medyadan bir gelir yoktu o zaman. Delhi'de lan ne yapacağım dedim, benim param yok falan, bir baktım mesaj geldi bir tane. Hesabınızda 6.000 lira para yatmış. Allah. Allah'ın takdiri. Kimseye de parasız olduğumu söylemedim asla. Hindistan'a indiğimi bile kimse Nereden bilmiyordu. geldi? Bir tane çok sevdiğim bir abla. Çok sevdiğim bir Yani abla. sosyal medyadan mı? Hayır. Onunla da çiçek satarken tanışmıştım. 11 yaşında tanışmıştık. Hala muhabbetimiz var. Yani 8-9 senedir aradık, kontak kuruyoruz. O para elime geçtiği gibi Sri Lanka'ya bilet aldım ki garantisi olsun, cebimde para yok çünkü. Sri Lanka, Malezya, Kamboçya, Laos, Tayland, Endonezya'yı gezdim. Endonezya last station oldu. 7 aylık bir süre içerisinde oldu. Sonra oradan çıktım, Türkiye'ye geçtim. Türkiye'den Hindistan vizesini almaya çalıştım tekrardan, bana vermediler çünkü dediler giden her YouTuber orayı kötülüyor. Beni de tanıyorlardı. Öyle bir şey mi var ya? Evet. O yüzden sana vizeyi vermeyeceğiz. Vize ücretini verirsen sana red veririz. Paran da dedi? yemem. Kim dedi? Konsolosluk, Ankara konsolosluğu. Konsolosluk dedi. Evet. Yani oraya gidenler kötülediği için biz artık hani gezginlere vize vermiyoruz diye bir Evet. şey dedi. Evet. Saçma iş. İnsanın enerjisini yükseltiyor böyle yapınca. Gelelim Japonya'ya. Şimdi o enerjinin hepsini alacağım. Adamı Japonya deyince hemen kaçıyor gidiyor. Şimdi Japonya'ya gelmeden önceki kafandaki Japonya ile şimdiki Japonya aynı mı oldu? Hayır. Ben Japonya'ya ilk geldim, akşam uyuyamadım heyecandan. Aa, Japonya'ya geldim falan. Şu an hani bayramlarda bir sancı olur ya, böyle bayram gecesi uyuyamazsın falan. O sancı var şu an. Bir an önce Japonya'dan çıkmak istiyorum. Yani sence buradaki temel sorun, yani şimdi burada ilk kez konuşacağız ama daha önce de konuşmuştuk. Yani şey mi, para mı sence? Hayır. Temel sorun para değil gerçekten. Ben zaten para karşıtı bir insanım. Yani para karşıtı derken bu kadar çok para diyen bir düzenin içerisine girmek istemiyorum ve buradaki insanların birçoğu zaten sadece para için çalışıyor falan. Tabii mutlu olabilirler kendi içlerinde ama ben hayır, mutlu olamam çünkü ben zaten kapitalist bir hayat çok seven bir insan değilim. Çok tüketici bir ülke, üretiyor ama ürettikleri kadar tüketiyorlar da. Bu çok yoruyor beni. Doğada gördüm ben ne kadar enerjiyim ama şimdi şehire gideyim, Tokyo'ya. İnsanlar beni yoruyor. İnsanlara böyle baktığımda hani sanki bir film sahnesi ve Anladım. önünden böyle hızlı insanlar geçiyor gibi geliyor. Ya sen mesela bu gezginlikte hani sosyal medyadan para kazanma olayı genelde ön planda ya. Sen onu da mesela tam anlamıyla yapmıyorsun benim gördüğüm kadarıyla. Bir şey bu, yani istesen yaparsın aslında. Tabii ki de ben Sponsordur, şudur, 2 budur, senede YouTube'dur. içerik üretseydim YouTube'a, 2 senede gerçekten abartmıyorum 2 milyon takipçim olurdu. İşte ben mesela bu yaşına, O azimle. işte tam gelmek istediğim nokta bu. Bu yaşına göre aslında böyle bir karar almak da aslında
Yani bence kendi görüşüm bir olgunluk göstergesi. Ne istediğini bilme. Burası okul olabilir. Okul değil. Saat 5 olunca gün bitiyor. Belediyelerden böyle müzikler, hoparlörden müzikler çalıyorlar. Ne istediğimi biliyorum. YouTube beni mutlu etmiyor. Onu anladım. Gördünüz yani isteseydim ben Tokyo'da her gün Tokyo'da kalırdım. Ve Tokyo'da her gün video çekerdim. Beni gördüm buluştuğumuzda bile fazla taş patlasın. Sen söylediğinde ben video çekiyordum. Ben hatta şaşırdım hani buraya kadar gelip de neden hani içerik çıkarmıyorsun vesaire, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Çünkü burada çekebileceğin, gösterebileceğin, üzerinden hani kitleni arttırabileceğin birçok şey var. Evet. Ama işte gördün, ben seninle Anladım. buluştuğumda sen söylediğinde ben videoyu çektim değil mi? Yani senin yaşına göre böyle yani olgun bir tavırda olman benim de hoşuma gitti. O konuda da tebrik ederim. Çok tatlı ya. Arigato. Dedim yani böyle bir doymuşluk, oraya git buraya git, fazla gezmenin getirmiş olduğu Yoruyor bir yerden soracağım ya. kötü bir şey aslında. Ya bir yere ait hissetmiyorsun çok fazla gezdiğinde ve ya dünya benim evim okey ama bir yerde böyle arkadaşlarımı falan özlüyorum ve O da var yani arada sırada böyle bir gidip ailenle, arkadaşlarınla böyle vakit geçireceksin. Şimdi günümüz o kadar çok tuhaf bir çağdayız ki uçak bileti senin bir asgari ücretine denk geliyor. Hatta 2 asgari ücretine. Yani Türkiye şartlarında konuşursak o yüzden o biraz yoruyor. Yine Yani. dönüp dolaşıp paraya geliyor. İşte ne dedim? Mesela bu imkanım var. Yapabilirsin. Neden işte sponsor almıyorsun? Biri çıkıp diyebilir sana işte gel ben biletini. Yapan var gezginlerden. Sponsorluk alıp da yol masraflarını karşılayan, Almıyorum ekipmanını alan. Yani çok nadirdir aldığım. O da gerçekten hani artık gururumu kırıp almam gerek. Kendimi dövdüm yani. Kendime zarar verdim. Halil alman gerek falan deyip almışımdır. Anladım, o biraz senin karakterinle alakalı. Hani şey diye bakmıyorsun. Hani ben geziyorum, bunu iş olarak görüyorum demiyorsun sen. Yani ilerideki şeyde bu video sadece bana hatıra olarak kalacak ve ileride ben bu videoyu izlerken belki de sosyal medya hesaplarımın hepsini kapatıyor olacağım. Belki de tam tersi. Çünkü bende öyle bir durum da var. Ben sosyal medyada mutlu muyum? İnsanlara ilham olduğum için mutluyum. Ama istemiyorum da bazen. Yapmak istemiyorum. O kadar insanla uğraşmak çok zor. Şu an 350 bin kişi var. Kendimize doğru soruyu sorabiliyor muyuz? Hayattan ne istiyoruz? Doğru soruyu sorup aynı şekilde o içtenlikle o cevabı verebiliyor muyuz? Senin bu yaşında bunu yapman, bu olgunlukta olman benim hoşuma gitti açıkçası. Kötü taraflarına gelelim. Hani seni tanımayanlar için. Hani bu yaşta çok bilmiş gibi konuşuyor, boyundan büyük laflar ediyor ile böyle kötü yorumlar falan görmüşsündür. Bunlar nasıl etkiliyor seni? Beni hiç etkilemiyor çünkü yaş sadece bir sayıdır. Yaşanmışlık önemli. Ve inanın hani birçok böyle olgun insandan daha çok şey yaşamışımdır. Yani benden daha çok şey yaşayan insanlar da vardır ama ben kendi yaşıma göre gerçekten çok fazla şey yaşadım. Çok fazla çıkmasın yani en kötüsünden yetimhane o bile bir travma olayı. O yüzden yani bunları aşmak çok önemli ki ben de aştığıma inanıyorum. Tabii sosyal medyada sen bunu mesela bunları göstermiyorsun. Yani gittiğin yerleri gösteriyorsun. İnsanlar da seni haliyle doğal olarak hani derinlemesine tanımadığı için bu ülkemizde çok fazla aslında. Hani böyle ben yapamadım, bu nasıl yapıyor arkadaş? Böyle bir kıskançlık, bazen ben çekememezlik çok fazla. Bazen hani diyorum beni sosyal medyada en fazla 10 saniye 15 saniye görüyorsunuz. Başka göremiyorsunuz. Storylerde taş patlasın. Bir 3 dakika görüyorsunuz. Ondan sonra benim 23,5 saat zamanım var. O saatte ben ne yapıyorum? Yani onu düşünmek lazım. Gelecekteki planların neler? Gelecekteki planlarım Hadi bakalım. öncelikle yoga. Yoga yapmak istiyorum. Yoga öğrenmek istiyorum. Tamam, neden ama? Neden böyle bir Yoga şey? çünkü hani kendimi daha çok iyi tanımam için yoga meditasyon yapmam lazım. Çünkü insan gerçekten sessizken kendini daha çok iyi tanıyor ve yalnızken de bunun çok avantajları var. Mesela insan en iyi kendisiyle konuşabilir, en iyi kendisiyle anlaşabilir. Çünkü nefes aldığında sen nefes alıyorsun, canın acıdığında senin canın acıyor, başın ağrıdığında senin başın ağrıyor. Sadece arkadaşların sana moral verebiliyor. Onun haricinde o baş ağrısını geçirttirmen için doktora gitmen lazım, ilaç kullanman lazım, sen kullanman lazım. Yani burada altına basıyorum, kendin yapman lazım. Bu yüzden kendini iyileştirmen lazım. Hayatta her zaman kendini düşünmen lazım. Narsist olma, bencil olma ama öncelik senin olsun. Kötü önceliklerin değil ama iyi önceliklerin.
Başka ne planların var? Karavan. Karavan istiyorum. Karavan istiyorum ama evrene sadece enerji gönderiyorum. Şu an karavan param yok. Onu da şimdi işte bakalım, eğer bir şey olursa karavanda almak istiyorum. Karavanla sadece kendi ülkeni mi yoksa diğer ülkeleri de Ya aslında gezmek istiyorsun? ben Türkiye'nin yazını çok seviyorum. Bence dünyada en çok yazın güzel olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye. Çok güzel. İşte doğru da büyük ihtimalle Balkanlarda olurum. En kötü çıkar İran, Irak yapıp oradan yukarı doğru. Ya yolda Nepal'e olacaksın. doğru olurum. Anladım. Nepal'e. Yolda olacaksın, gezeceksin. Ben bir 3 sene daha gezerim. 3 sene sonra da ne öğrendim onların hepsini hayata geçirmek istiyorum. Ticaret de yapmak istiyorum. Ama o kafada değilim şu an. Denemesi lazım insanların Evet. ya. Hayat Yani denemeden öğrenemez. Yani ben de mesela yola çıktığımda kaç işte 2015-2016 senesi böyle tutuyordum, kamerayla gösteriyordum. Amacım şeydi aslında benim de, hani bu işin yapılabiliyor olduğunu göstermekti. Adana'dan ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden kalkıp ta Japonya'ya gidebiliyoruz bir şekilde. Ya bileklik satarak ya başka bir şeyle, ya sosyal sokakta bir şey satarak vesaire olabiliyor. Tabii zorluklar var. Tabii insanların korktuğu para mı yani, dil mi ya, bunlar gerçek problemler değil. Ya güzeldi. Vallahi seninle tanıştığıma memnun oldum. Valla teşekkür. Dünyanın bir yerinde illa karşılaşırız. Bunun linkini bana at. Ben bunu Paylaşacağım zaten o kanalda. Hepsi- Bak şimdi nasıl 12'den vuruyor. Emin misin 12'den vuracağına? Aa, gaza geldi. Oha yani. Vurun dedim mi vururum. Bak şimdi tam dartın arasına gelip Cüneyt Arkın gibi onu parçalayacağım. Abart istersen. Oha. Sen şakasın. Bence kamerayı kapatmamız lazım ha. Hadi. 43. 320 değil.